Türkistan coğrafyasında Schengen benzeri adımlar atılıyor. Pasaport yok, vize kuyruğu yok. Evet, bu anlattıklarımın bir kısmı aslında günümüzde mümkün. Çünkü Türkiye'den Azerbaycan'a zaten kimlikle gidebiliyorsunuz. Fakat sonrasında devreye sınırlar, bürokrasi ve kuyruklar giriyor. Türk devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Türk dünyası için pasaportsuz dolaşım üzerinde çalışıldığını açıkladı. Ortak müze kart projesinin de son aşamaya gelindiğini söyledi. Peki bu yalnızca bir siyasi temenni mi? Yoksa sınırların anlamını değiştirecek yeni bir dönemin başlangıcında mıyız? Tercüman Medya'ya hoş geldiniz. Bugün bu yenilikleri konuşacağız ama öncesinde bize destek olmak için videoyu beğenebilirsiniz. ID kart dediğimiz pasaportsuz dolaşım konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Biliyorsunuz Türkiye, Azerbaycan ve Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kimlikle seyahat mümkün. Şimdi acaba bunu bütün Türk dünyasına yayabilir miyiz? Bunun da çalışmalarını yapıyoruz ve bunun gibi pek çok başlık aslında şu anda gündemimizde. Kürşat Zorlu Ankara'da yaptığı açıklamada Türkiye ile Azerbaycan ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kimlikle seyahatin zaten mümkün olduğunu hatırlattı. Ardından şu soruyu gündeme taşıdı. Şimdi acaba bunu bütün Türk dünyasına yayabilir miyiz? Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan gibi birçok Türk devletine kısa süreli ziyaretlerde vize almadan gidebiliyoruz. Ancak Zorlu'nun sözünü ettiği modelde ise yeni tip kimlik kartı yeterli olacak. Yani hedef yalnızca vize işlemlerini azaltmak değil, pasaport zorunluluğunu da kaldırmak. Bu açıklamanın neden şimdi yapıldıysa en az açıklamanın kendisi kadar önemli. Çünkü son haftalarda Türkistan'da birbirinden bağımsız gibi görünen fakat aynı yöne işaret eden gelişmeler yaşandı. 30 Temmuz'da Özbekistan ile Kırgızistan arasında ittifak ilişkileri anlaşması imzalandı. Bu iki ülke ticaret, enerji, madencilik, ulaştırma, demiryolu projeleri ve Kambarata 1 gibi hidroelektrik santrali gibi stratejik başlıklarda işbirliği büyütme kararı aldı. Yalnızca bir gün sonra bu kez Azerbaycan ile Kırgızistan ilişkilerini ittifak seviyesine yükseltti. İmzalanan belgeler enerji, ulaştırma, siber güvenlik, eğitim ve finans gibi alanları kapsıyordu. Bu gelişmeler bize Türk dünyasındaki yakınlaşmanın artık yalnızca ortak tarih ve kültür söylemiyle sınırlı olmadığını gösteriyor. İlişkiler anlaşmalara, fonlara, demiryollarına ve enerji projelerine dönüşüyor. İnsanların hareketini kolaylaştıran kararlar da bu tablonun bir parçası. Mesela Kırgızistan'ın yeni düzenlemesiyle Özbek vatandaşları ülkede 120 günlük dönem içinde 60 güne kadar vizesiz kalabilecek. Bu karar doğrudan kimlikle seyahat anlamına gelmiyor. Sınır geçişinde pasaport gerekmeye devam ediyor. Fakat bu iki ülke insanların dolaşımını kolaylaştıracak şekilde adımlar atmaya başladı. Yani başka bir ifadeyle pasaportsuz seyahatin teknik şartlarını henüz oluşturmuyor olsa da böyle bir adım için gerekli siyasi zemini güçlendiriyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in imzaladığı kararla Taşkent'te bir caddeye Mustafa Kemal Atatürk'ün adı yeniden veriliyor. Atatürk'ün adı yaklaşık 15 yıl sonra Taşkent şehir haritasına dönmüş olacak. Bu karar tek başına sınırları değiştirmiyor. Fakat Türk devletlerinin birbirlerinin tarih simgelerine daha fazla alan açtığını gösteriyor. Tam da bu noktada Zorlu'nun açıkladığı ortak müze kart projesi anlam kazanıyor. Uygulama hayata geçtiğinde Türk devletlerindeki müzelere daha kolay ve daha uygun şartlarla erişim hedefleniyor. Böylece entegrasyon yalnızca devlet başkanlarının imzaladığı belgelerle kalmayacak. Seyahat eden insanların günlük hayatına da dokunacak. Zorlu'nun paylaştığı rakamlara göre Türkiye'den Türk devletlerine yılda yaklaşık 1 milyon kişi gidiyor. Bu ülkelerden Türkiye'ye gelenlerin sayısı ise yaklaşık 3,5 milyon. Neredeyse 300 milyonluk Türk dünyası düşünüldüğünde bu rakamların hala büyük bir gelişme alanı barındırdığı açık. Fakat meselenin yalnızca turizm boyutu yok. Kürşat Zorlu aynı konuşmada Hazar'dan Kafkaslara, oradan Basra Körfezi'ne uzanan hatta ulaştırma, enerji ve lojistik bakımından yeni bir oluşum meydana geldiğini de söyledi. Bu oluşumun merkezinde Türk dünyasının bulunduğunu da vurguladı. Peki böyle bir düzenleme neden bu kadar önemli? Çünkü pasaport yalnızca küçük bir belge değil. Ücreti, başvuru süreci, geçerlilik tarihi ve yenileme işlemleri var. Özellikle öğrenciler, gençler ve kalabalık aileler için bunların hepsi seyahatin önüne eklenen yeni bir masraf, yeni bir engel anlamına geliyor. Kimlikle seyahat etme ise psikolojik olarak mesafeyi kısaltıyor.
İnsan pasaport hazırlığı yapmadan ulaşabildiği bir yeri kendisine daha yakın hissediyor. Bana kalırsa bu da zaten Türk dünyasının ihtiyaç duyduğu bir durum. Sovyetlerden sonra bu bağ ve yakınlık hissi azalmıştı. Şimdi ise eskisinden çok daha güçlü halde. Bir düşünün. Uygulama kapsamlı biçimde hayata geçirildiğinde Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden Bakü, Semerkant, Astana ve Bişkek'teki müzelere uzanan bir yolculukta ortak bir sistemden yararlanabiliyorsunuz. Burada Azerbaycan'daki müzeleri gezen bir kardeşiniz olarak oradaki müzelerin gereksiz pahalı olduğunu, yabancılar için pahalı olduğunu daha doğrusu belirtmem gerekiyor. Bu uygulama uygun fiyatlı kültür turları için de belirleyici olacaktır. Dolayısıyla bu kart yalnızca gişede birkaç dakika kazandıran teknik bir kolaylıktan ziyade Türk dünyasının ortak hafızasını birbirine bağlayan kültürel bir anahtara dönüşebilir. Pasaportsuz seyahat ve ortak müze kart bu nedenle birbirlerini tamamlayan iki farklı proje. Biri sınırdaki engeli azaltıyor, diğeri ise sınırı geçtikten sonra ortak kültüre açılan kapıyı büyütüyor. Velhasıl demir yolları, limanlar ve enerji hatları ülkeleri ekonomik olarak birbirine bağlıyor. Pasaportsuz seyahat hedefi ise bu ekonomik ağın içine insan hareketliliğini eklemeye çalışıyor. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki pasaportlar kalkıyor, Türk dünyasında kimlikle gezeceğiz demek şimdilik erken bir açıklama olur. Zira henüz bu yönde açıklanmış resmi bir başlangıç tarihi ya da bütün Türk devletlerinin imzalamış olduğu nihai bir karar yok. Öncelikle bazı siyasi prosedürlerin tamamlanması gerekiyor. Nedir bunlar? Kimlik sistemlerinin uyumu, güvenlik veri paylaşımı ve kalış süreleri gibi teknik meseleler. Bu nedenle gözlerin çevrileceği yerde Ankara. 29 Ekim'de Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi, 30 Ekim'de ise 13. Devlet Başkanları Zirvesi Türkiye'de düzenlenecek. Kürşat Zorlu, zirve için önemli kararlar ve sürprizler üzerinde çalışıldığını söylemişti. Dolayısıyla gözlerimizi bu tarihe çevirmiş durumdayız. Zira Türk dünyası uzun yıllar boyunca ortak dil, ortak tarih ve kardeşlik kavramları üzerinden konuşuldu. Şimdi bu söylemin günlük hayata dokunan projelere dönüşmesi hedefleniyor. Ortak alfabe, ulaştırma hatları, dijital işbirlikleri, ortak müze kart ve kimlikle seyahat. Bunların her biri haritada birbirinden uzak görünen toplumları gündelik yaşamda birbirine yaklaştırabiliyor. Umarım en kısa sürede İstanbul ya da Anadolu'nun herhangi bir şehrinden çıkıp Türkistan'ın kadim şehirlerine yalnızca ama yalnızca kimlik kartlarımızla ulaşabiliriz. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi bekliyorum. Dilerseniz videoyu beğenebilir ve Tercüman kanalına ücretsiz bir şekilde abone olarak bize destek olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla ve barışla kalın.